Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda bu güzel elbiselerin yapımını anlatmıştım. Bu videomda ise buna uygun güzel bir çanta yapımı anlatacağım. Bu modeli de örmek isteyenler için video sonuna ekliyorum. Tıklayarak örebilirsiniz. Diğer modellerime ulaşmak için de kanalımda videolar kısmını tıklamanız yeterli. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Elbisede kullandığım yumaklardan bu kadar arttı. Bunlarla örüyorum. Şöyle ilk parçasını da hazırladım. 2 parçadan oluşacak çantamız. Elbisemize uysun diye buradaki üçgen kısmı baz alarak böyle bir model hazırladım. Tığ numaram 3 milimetre. Şimdi başlayalım. 30 zincir çekelim. Çok sıkı olmayacak şekilde. Otuz zincir çektim. Bir tane de fazla kenar kısmı için çekiyorum. Sonrasında hemen başlangıçtaki zincir yuvasından başlayarak her zincirin yuvasına birer tane sık iğne yapıyorum. Zincirlerin üzerini sık iğne ile doldurdum. Modeli kurmaya başlayalım. 3 zincir çekiyorum. Döndürdüm. Hemen dibindeki bu sık iğne yuvasına 3 tane trabzan yapıyorum. Sonrasında ipimi doladım. 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya yine bir 3 trabzan. Tekrar 2 yuva atladım. 3.'ye 3 trabzan yapıyorum. Evet, tekrar 3. yuvaya 3 trabzan. Tekrar 2 yuva atladım. 3. yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Evet, şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane bu şekilde kutucuk yaptık. 3 tane trabzandan oluşan. Bu şekilde varsayalım. Evet, şimdi bu kısmı yapıyoruz. Bu sivrilen üçgen formunu veren kısmı. 5 tane kutucuk yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane yuva atlıyorum. 5. yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Evet, tekrar 2 yuva atladım. Üç trabzan yaptım. Tekrar 2 yuva atladım. 3 trabzan. 2 yuva atladım. 4. kutucuğu yapıyorum. Ve sonuncu. 2 yuva atlıyorum. En uçtaki yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuva içerisine bir trabzan. Burada bir yuva oluşturduk. Başta da zincir çekerek başlamıştık. Bu kısımlardan çoğaltma yapıyoruz. Orta kısımda eksiltme. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim ve oluşturmuş olduğum yuva içerisine 3 tane trabzan yapıyorum.
Sonrasında bu 5 kutucuğu tamamlıyorum. İlkini artırarak yaptım. İkinci, üçüncü, aralarda zincir çekmeden trabzanlarımızı yapıyoruz. Dördüncü, aralardaki boşluklara trabzanlarımızı yaparak devam edelim ve son 5. Her sırada 5'er tane kutucuk olacak. Artırdığımızda her zaman sayıyoruz. Şimdi eksiltmeye başlıyoruz. Eksiltmeyi de şöyle yapıyoruz. Bu kısmı atlayarak, bu orta kısmı, bu üçgen formu veren kısmı atlıyoruz. Aradaki boşluğu atladım. Direkt karşı tarafa geçiyorum. Her sırada bu orta kısımda oluşan boşluğu atlıyoruz. Evet, birinci kutucuğum bu taraftaki, 2, 3, 4 ve 5. kutucuğa geliyorum. Burada zincir çekerek başlamıştık. Buraya 3 trabzanımı yapıyorum. 3 trabzanı yaptım ve tekrar bir yuva oluşturuyorum bir sonraki sıra için. Bir zincir, tekrar içerisine bir trabzan. Yuvayı oluşturdum. Şimdi ikişer farklı renklerle ördüğüm için beyaz ipe geçiyorum. Evet, 2 sıra pembe iple ördüm. Beyaza geçiyorum. İpimi aldım. İlmeğimden geçirdim. Sonrasında bu ipi bağlıyorum pembe iple. İpimi kesmiyorum. Yürütme yaparak ilerleyeceğim. Dilerseniz keserek de yapabilirsiniz veya tek renk ile de örebilirsiniz. Beyaz ipe geçtikten sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Bir önceki sırada oluşturmuş olduğum yuva içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Birinci kutucuğum, bu şekilde sayalım. Her sırada 5 tane olacak. Artırdığımız dahil. Evet, 5. kutucuğuma geldim. Eksiltme kısmına bu kısmı atlıyoruz. Hemen diğer boşluğa geçtim. Ve devam ediyorum. İlerleyelim. Kenardaki zincir çekerek yapmış olduğum yuva içerisine de 3 trabzan yaptım. Yani 1, 2, 3, 4, 5 kutucuğumu oluşturdum. Bir zincir çekiyorum ve aynı yuvaya bir trabzan yaparak bir sonraki sıradaki yuvayı oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra başında 4 zincir, yuva içerisine 3 trabzan yapıp artırmamızı sağlıyoruz. Sıra sonunda da burada yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz. 3 trabzanı bir önceki yuvaya yaptıktan sonra bir zincir, bir trabzan yapıyoruz. Eksiltme kısmı da zaten ortaya çıktı şu şekilde. Bu ortadaki yuvayı atlıyoruz her zaman. İlerletelim. Şöyle ben
2 sıra pembe, 2 sıra beyaz, 2 sıra tekrar pembe ve son olarak 2 sıra beyaz örmüşüm. Toplamda 8 sıra örelim. Diğer parçayı da tamamladım. Şimdi birleştirme kısmına geçiyoruz. Şöyle ön yüzünü çevirdim. Burayı ön yüz farz ediyorum. Zaten çevire çevire ördüğümüz için bir şey fark etmiyor ama şu başlangıç kısmını ön yüz sayıyorum. En son ördüğüm parçayı ön yüze getirdim. Şöyle ilmeğimi alıyorum ve burada en uçtaki trabzanın yuvasına batarak bu kısmı birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi başlangıç olarak ilk önce bu arkadaki parçanın ağız kısmını, yani çantanın buradaki kısmını örüyoruz. Sonrasında ön kısmın şöyle devam ediyorum. 3 trabzanın her yuvasına birer sık iğne yaptım ve bu yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisine 3 trabzan yapıyorum. Bu elbisenin kenar kısımlarında da yaptığımız model. 3 trabzan yaptım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir sık iğne. 3 trabzan, pardon, 3 zincir, tekrar 3 trabzan. Diğer yuvaya geçtim. Bir sık iğne. 3 zincir, 3 trabzan. Diğer yuvaya bir sık iğne, ardından tekrar ediyoruz işlemi. Boşluk kısma batıyorum. Orta kısımdaki bir sık iğne yaptım. Buraya da aynı şekilde 3 zincir, 3 trabzan yapıyorum ve diğer yuvaya geçtim. Uç kısma kadar gelelim. Buradaki yuvaya son olarak modeli uyguladım ve en uçtaki bu kenar kısma bir sık iğne yapıyorum. Ardından diğer tarafı da birleştiriyorum. Burada sonki trabzanın yuvasına battım ve burada da aynı şekilde sık iğne ile başlıyorum. Buradaki 3 trabzanın yuvasına birer sık iğne yaptım. Son olarak yuvanın içerisine bir sık iğne yaptım. Ve devam ediyorum. Buradaki gibi bu kenarı da örelim. Bu kısma kadar. Diğer uca kadar geldim. Ve bu birleştirme yaptığım kısma batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirmiş oluyorum. Şu şekilde. Bakalım. Örmüş olduk. Şimdi kenar kısmını yapacağız. Hem de birleştirme yapacağız. Şöyle bu kısmı, hatta böyle sık iğne yaparak birleştirelim. Sadece şu uç kısmı. Burada trabzanın hemen yanından batıyorum. Bir de arkada çekmiş olduğum zincire, burada oluşan yuva içerisine. Şimdi bu kenardaki boşluktan itibaren başlayalım. Bir sık iğne yaptım. Ardından 3 zincir ve yuva içerisine 3 tane trabzan. Ne yapıyorum? Hem bu kenarı hem bu kenarı birleştiriyorum. Böyle üst üste koyduğumda burada oluşan boşluğu kullanıyorum. Buraya 3 trabzan yaptım. Sonrasında diğer hemen kenara geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum ilk önce. Sonrasında 3 zincir ve bu boşluğa 3 trabzan.
Bu arada fazla iplerimi de gizliyorum. Hemen diğer kenara geçiyorum. Bakın. Bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında 3 zincir, 3 trabzan. Devam edelim. Diğer yuvaya geçiyorum. Burada önemli olan bu sıraların dikkatli bir şekilde üst üste gelmesi. Devam edip bu kısma kadar gelelim. Evet, kenar kısma geldim. Şimdi burada başlangıç kısmında battığımız sık iğne yuvası ve arkada aynı şekilde denk getiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi bu kısmı da üst üste getiriyoruz. Şimdi bu yuvaya ilk önce 3 zincir, tekrar 3 trabzan yapıyorum. Sonrasında 1 2 sık iğnesi yuvası atlıyorum. Üçüncüye battım ve arkadan da aynı şekilde sayıyorum. 2 yuva atlıyorum. Üçüncüye battım. Ardından ilmeğimi aldım ve sık iğnemi yaptım. Yuva içerisine 3 zincir ve 3 trabzan yapıyorum. Diğerine geçtiğimde 1 2 yuva atlıyorum. Üçüncüye battım ve arkada da yine 2 yuva atlıyorum. Üçüncüye batıyorum aynı şekilde ve sık iğnemi yapıyorum. Devam edelim bu şekilde. Bu kısmı tamamladıktan sonra bu kenarda yaptığımız uygulamayı bu kenara da yapalım. Bakın bu şekilde görünüyor. Devam edip bitirelim. Çantanın kenar kısmı tamamlandı. Askıya geçiyoruz. Askıyı ben pembe iple örüyorum. Şimdi şu kenardan başlayalım. Askıyı örüp sonradan da dikebilirsiniz veya benim gibi üzerine de örebilirsiniz. Şöyle bu uç kısımdan çok da böyle en uçtan yapmıyorum. Gördüğünüz gibi biraz model kısmından da aldım. Şöyle bir ilk önce sıkılıyorum. İpimi bağlayayım. Evet. Hemen yan tarafına da aynı şekilde bir sık iğne yapıyorum. Diğer uca da 3 tane sık iğne yapmış oldum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi şurada başta yapmış olduğum sık iğnenin şöyle 2 ilmeği var. Bunlara battım ve tığdaki 2 ilmeğimi ördüm. Bunu örerken şu kenarda da gördüğünüz gibi 2 ilmeğim var. Bunlara da tığımı geçirdim ve ilmeğimi aldım, ördüm. Bunu yaparken sürekli örgümüzü çeviriyoruz. Şöyle kenardan bakın 2 tane 1 2 ilmek görünüyor. Çevirdiğimizde tığımı bu şekilde yukarıdan aşağıya geçiriyorum ve ilmeğimi alıyorum. Bunu ördüm. Hemen yanda gördüğünüz gibi 2 ilmek oluştu. Tığımı geçirdim, ilmeğimi aldım. Çevirdim, yine aynı şekilde ilmekler görünüyor. İlmeğimi alıyorum ve sık iğnemi örüyorum. Çevirdim, tekrar burada 2 ilmek oluştu. Batıyorum ve ilmeğimi alıyorum, örüyorum.
Görünüşte bu şekilde oluyor. Askıyı 60 santim kadar ördüm. Yine uzunluğunu dilediğiniz gibi örerek ayarlayabilirsiniz. Çevre çevre ördüğümüz için de bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi birleştirelim bu kısmı. Burada da yine aynı diğer tarafta yaptığımız gibi ilk önce en uçtan batarak yine diğer tarafı da alıyorum. Bir sık iğne yaptım. Ardından tekrar bu kısma batıyorum. Yine aynı şekilde karşı tarafa ve burada 2 ilmek ile devam ediyorduk. Bu 2 ilmeğe batıyorum bir de. Aldım ilmeğimi ve birleştirdim. Bir zincir çekip sıkıladım. İpimi kesiyorum. Ardından şöyle aralardan ipimi alıp gizliyorum. Çok güzel bir çanta elde ettik. Şöyle göstereyim. İçi de boyutunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu kutucuklardan ekleyerek yetişkin birine de örebilirsiniz. Yine büyük bir çanta yaparak veya bu şekilde küçük tercih ediyorsanız yetişkin birine de örebilirsiniz. Benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video sonuna elbisenin yapımını da ekliyorum. Tıklayıp örebilirsiniz. Bir sonraki videoda da tokanın yapımını anlatacağım. Görüşmek üzere.